Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün yeni tasarım, her mevsimde kullanabileceğiniz bir bluz hazırladım. Yapımı çok kolay. Kış aylarında gömlek, uzun kollu bodylerinizde kullanabilirsiniz. Yaz aylarında mini bodylerinizle, cropla kullanabileceğiniz bir bluz. Kapak resminde gördüğünüz bluz öreceğiz. Yapımda kullandığım ipim Alize Diva. 100 gram ağırlığında, 350 metre uzunluğunda. 2,5 milim tığ kullanıyorum. İsterseniz bir tık daha kalın iplerle de örebilirsiniz. İplerinize uygun tığları seçebilirsiniz. Unutmadan yayınıma başlamadan önce yalnız sizlerden küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone olup büyümesinde destek olursanız, beğendiyseniz beğeni butonuna dokunursanız gerçekten çok sevinirim. Hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar, bluzumuzun yapımına başlıyoruz. Öncelikle arka parçamızı örüyoruz. Ölçümüzü alalım. Ölçümüzden 7-8 santim fazla zincir çekiyoruz. Zincirlerimizi saymıyoruz. Örneklerimizi sayıyoruz. İpimi düğümlüyorum. Zincirlerimizi sıkı yapmayalım. Bakın bu şekilde bir tık büyük örelim. Çok fazla da büyük örmeyin. Bakın arkadaşlar, bu şekilde. Evet, zincirimi çektim. Fazla fazla zincirimi ördüm. Ölçüyorum. ...65 santim uzunlukta. Örneğimizin kuruluna geçiyoruz. Son zincirimin üzerinden parmağımla tutuyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane zincirimi çektim. Tığıma ipimi aldım. Parmağımla tuttuğum zincir. Bakın, tek kanadı benden tarafı, iki kanadı tığımın üzerinde. Buradan ilmeğimi alıyorum. Bakın, uzun yapıyoruz. İkili trabzan yaptım. İpimi aldım. Aynı noktadan ilmeğimi alıyorum. Uzun alıyoruz. Yarım trabzan yapıyorum. Bir tane yaptığım tığımda bekletiyorum. Tekrar aynı noktadan ikinci ilmeğimi alıyorum. Yarım trabzan. İki tane yarım trabzanımız oldu. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Aynı noktadan tekrar alıyorum ilmeğimi. Üçüncü yarım trabzanımı yaptım. Tığımda 4 tane ilmeğim var. 4 ilmeğimi tek seferde boşalttım. 5 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimizi sıkı yapmıyoruz. 5 zincirimi çektim. 5 tane zincir sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6. zincirimin üzerine batıyorum. Bakın, tek kanadı benden tarafı, iki kanadı tığımın üzerinde. Buradaki noktaya zincirimi sık iğne olarak sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. İpimi aldım. Aynı noktaya 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Bakın, uzun alıyorum ilmeğimi. 1, 2, 3. Tığımdaki 4 ilmeğimi tek seferde boşalttım. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincir atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6. zincirimin bulunduğu noktaya zincirimi sık iğne olarak sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar 3 tane yarım trabzan yapıyorum. İlmeklerimizi uzun alalım. 3 tane yarım trabzan yaptım. Tığımdaki tüm ilmeklerimi tek seferde boşalttım. 5 zincir. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, son örneğimi yaptım. 24 tane örnek yaptım. Örneklerinizi özellikle çift sayıda yapın. 18, 20, 22, 24, 26 gibi sayılarda yapın. Çift sayıda yapmanızın nedeni
Şu anda arka parçamızı örüyoruz. Ön parçamızı ördüğümüz zaman V yaka yapacağız. Her iki tarafı da yakamızı ayırdığımız zaman her iki tarafta eşit sayıda olması gerekiyor. Son örneğimi yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. 2 tane zincir atlıyorum. Üçüncü zincirimin üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Bol yapmıyoruz. Bakın bu şekilde normal ördüm. Fazla olan zincirimizi 3 zincir ilerisinden kesebilirsiniz. 4 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Öncelikle örgümüze devam etmeden önce ölçümü alıyorum. ...60 santim uzunlukta. Örgünüzü 3 santim daha fazla örün. Üzerine ördüğünüz zaman örgünüzde küçülme olacaktır. 4 zincir çekmiştim. Tığıma bir defa ipimi aldım. Bakın 4 tane ilmeğimi topladığım nokta. Buraya batıyorum. Bakın burası. Buraya battım. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Sıramızın başında bu şekilde örüyoruz. Tığıma ipimi aldım. Aynı noktaya 3 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3. Tığımdaki 4 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimizi sıkı yapmayalım. Sıradaki örneğimiz bakın. Buradaki nokta arkadaşlar. Buraya zincirimi sık iğne olarak sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. İpimi aldım. Aynı noktaya 3 tane yarım trabzan yapıyoruz. Trabzanlarımızı bu şekilde uzun yapalım. İlmeklerimizi uzun alalım. 3 tane yarım trabzan yaptığım tığımdaki 4 ilmeğimi tek seferde boşalttım. 5 tane zincir. 5 zincirimi çektiğim sıradaki örneğimizin aynı noktası, bakın buraya arkadaşlar. Buraya zincirimi sık iğne olarak sabitledim. 3 zincir çekip 3 zincirimi çektim, ipimi aldım. Aynı noktaya 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Sıramızda bu şekilde ilerleyelim. Sıramın sonuna geldim. Son örneğimi yapıyorum. Son örneğimi yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Bakın sıramızın sonunda burada boşluk var arkadaşlar. Buradaki boşluktan ilmeğimi alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3. Üçlü trabzanımı yaptım. Normal örüyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Üçüncü sıramızı öreceğiz. Örneğimiz çift yönlü. Başlangıç olarak ikili trabzan yapıyoruz. Örneğimizin uç kısmı, bakın arkadaşlar. Buradaki noktaya batıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. Bir tane ikili trabzan. İkili trabzanımızın dibine 3 tane yarım trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Bakın ilmeklerimizi uzun alıyoruz. Tığımdaki 4 ilmeğimi tek seferde boşalttım. 5 tane zincir çekiyorum. Örgümüzü bol örüyoruz. Sıradaki örneğimin uç kısmı aynı noktaya, bakın arkadaşlar. Buraya zincirimi sabitliyorum. 3 zincir.
Aynı noktaya 3 tane yarım trabzan. Tek seferde boşalttım. 5 zincir. Örgümüze bu şekilde devam ediyoruz. Kol için herhangi bir işlem yapmıyoruz. Omuz üzerine kadar örüyoruz. Son sıramızda farklı bir işlem yapacağız. Örgümü tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, arka parçamı omuz üzerine kadar ördüm. Kol için herhangi bir işlem yapmadım. Bakın bu şekilde. Örnek modelimiz çok güzel. Genişlik olarak küçülme olmuş mu? Hep birlikte görelim. Bakın 57 santim. 3 santim küçülme olmuş. Yüksekliğini ölçüyorum. Bu arada 65 sıra ördüm. ...60 santim yükseklikte. Son olarak bir sıra üzerine zincir yapacağız. Bakın 2 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Örneğimizin uç kısmına zincirimi sık iğne olarak sabitledim. 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 zincirimi sıkı yapmadım. Örnek uç kısmına bakın, buradaki noktaya zincirimi sık iğne olarak sabitledim. 6 tane zincir çekiyorum. Yine örneğimin uç kısmına zincirimi sabitliyorum. 6 zincir. Bu şekilde son sıramızı örüyoruz. İpimizi kesiyoruz. Ön parçamızı örüyoruz. Aynı şekilde başlıyoruz. Aynı sayıda örneklerimizi yapalım. Yaka açılımı yapacağımız noktaya kadar sabit örelim. Evet arkadaşlar, ön parçamı da arka parçamda yaptığım gibi aynı şekilde başladım. 24 tane örnek yaptım. 43. sıramın yarısına kadar ördüm. Yaka açılımı yapacağız. V yaka yapacağız. Önceden V yaka yapmamız için buraya zemin hazırlayacağız. Tam orta noktası. 12 tane örnek yaptım. 12 tane örneğim bu tarafta. 12 örneğimi yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Zincirimizin üzerine 2 tane sık iğne yapıyoruz. 2 sık iğnemi ördüm. 3 zincir çekiyorum. Hemen buradaki örneğimin uç kısmına 3 zincirimi sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Örneğimizi yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, bu şekilde. 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Tek seferde boşalttım. 5 zincir. Sıradaki örneğimin uç kısmına 5 zincirimi sabitledim. 43. sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sabit örüyoruz. Dönüyoruz. 44. sıramızın ortasına kadar arkadaşlar, bakın 2 tane sık iğnemizin yaptığımız noktaya kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar, 44. sıramın ortasındayım. 12 tane örnek yaptım. Bakın 2 tane sık iğne yaptım nokta. 43. sıramı tamamladım ve döndüm. 44. sıramdayım. Aslında birinci sıra olarak sayalım. Yaka açılım yapacağız. V yaka yapacağız. Örneğimi yaptım. Bakın 12 tane 12 tane bu tarafta.
Birinci sıramızdayız. Birinci sıramın sonundayım. Zincir çekmiyorum. Tığıma 3 defa ipimi doladım. Bakın ortadaki sık iğnemin bir tanesini tepe boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Dörtlü trabzan yapıyorum. Birinci sıramı tamamladım. 5 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. İkinci sıramızı öreceğiz. Tığıma 2 defa ipimi doluyorum. Bakın buradaki noktaya üçlü trabzan yapıyorum. Üçlü trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Eksiltme yapıyoruz. Buradaki örneğimizi yapmıyoruz. Sıradaki örneğimizin bulunduğu noktaya bakın uç kısma 3 zincirimi sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Buradaki noktaya 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Tek seferde boşalttım. 5 tane zincir çekip sıradaki örneğimin uç kısmına zincirimi sabitliyorum. Alttaki sıralarda ördüğümüz gibi ikinci sıramızı tamamlıyoruz ve dönüyoruz. Üçüncü sıramızın son örneğine kadar örmeye devam ediyoruz. Bakın burada örneğimizi eksilttik. 11 tane örneğim kaldı. 11. örneğimizi yapıyoruz. Üçüncü sıramızı tamamlayalım. Sonuna kadar ilerleyelim. Üçüncü sıramın sonuna yaklaştım. 11. örneğimi yapıyorum. Evet, 11 tane örneğimi yaptım. Zincir çekmiyorum. Tığıma 3 defa ipimi doladım. Bakın 5 zincir, üçlü trabzan yapmıştım. Üçlü trabzanımın tepe boşluğuna dörtlü trabzan yapıyorum. Üçüncü sıramızı tamamladık. 5 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. 11 tane örneğim kalmıştı. Dördüncü sıramızda eksiltme yapıyoruz. 5 zincir çektim. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Bakın hemen önündeki boşluğa bir tane üçlü trabzan yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Burada eksiltme yapıyoruz. Bakın bir tane eksiltme yapmıştım. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Sıradaki örneğimin bulunduğu noktayı örüyoruz. Buraya örnek örmüyoruz. Buraya 3 zincirimi sabitledim. Dördüncü sıramızdayız. 3 zincir çekip buradaki noktaya hemen dibine 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Tek seferde boşalttım. 5 zincir. Dördüncü sıramızı bu şekilde sabit olarak örüyoruz ve dönüyoruz. Beşinci sıramızı örmeye devam ediyoruz. Son örneğimize kadar örelim. Beşinci sıramın sonuna geldim. 10. örneğimi yapıyorum. 2 tane eksiltme yapmıştım. Bir tane zincir çektim. Bakın arkadaşlar 10 tane örneğim kaldı. Bir tane zincir çektim. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Bakın trabzanımın tepe boşluğuna ilmeğimi alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Eksiltme yapmıyoruz. 2 tane eksiltme yeterli oldu. Bakın bu şekilde arkadaşlar. 2 tane de bu tarafta eksiltme yapacağız. Ondan sonra sabit örüyoruz. 4 zincirimi çektim. Örneğimin dibine ikili trabzan örüyorum.
Aynı noktaya 3 tane yarım trabzan örüyorum. Tek seferde boşalttım. 5 zincir. Arka parçamızda ben 65 sıra örmüştüm. 65 sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Daha sonra diğer yönün yaka açılımını yapalım. Evet arkadaşlar, yaka açılımı bir tarafını yapmıştım. 2 tane örnek eksiltmesi yaptım ve daha sonra sabit ördüm. Arka parçanızda kaç sıra ördüyseniz buradaki sıranızı sabit örün, eşit sırada örün. Diğer yönün eksiltmesini yapacağız, yaka açılımını yapacağız. Burada 2 tane eksiltme yapmıştım. Burada da yine aynı şekilde 2 tane eksiltme yapacağız. Birinci sıra olarak sayıyoruz. Bakın, ortaya 2 tane sık iğne örmüştük. Zemin hazırlamıştık. İlk sık iğnemin dibinden bakın bu şekilde batıyorum. İpimi buraya sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sık iğnemin tepe boşluğuna kaydırma şeklinde birleştirdim. 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane zincirimi çektim. İlk örneğim. Birinci sıramız arkadaşlar. Tığıma ipimi aldım. Burada eksiltme yapıyoruz. Örneğimizin uç kısmına örnek yapıyorduk. Örnek yapmıyoruz. Sadece bir tane ikili trabzan örüyorum. Birinci örnek eksiltmemi yapmış oldum. 3 tane zincir çekiyorum. Sıradaki örneğimin uç kısmına zincirimi sık iğne olarak sabitliyorum. 3 zincir çekip örnek yapıyoruz. 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Beş zincir örnek ucuna sabitliyorum. Yine örneğimi yapmaya devam ediyorum. Sıramızı tamamlıyoruz. Birinci sıramızı tamamlıyoruz. Dönüyoruz. İkinci sıramızı sonuna kadar ilerliyoruz. Son örneğimize kadar örelim arkadaşlar. İkinci sıramın sonuna yaklaştım. 11. örneğimi yapıyorum. Bakın, 12 tane örneğimizden bir tanesini eksiltme yapmıştım. Kalan 11 tane örneğimin sonunu yapıyorum. Son örneğimi yaptım. Bakın arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bir tanesini sıramızın başında eksiltme yapmıştık. Zincir çekmiyorum. Tığıma 3 defa ipimi doladım. Sıramızın başında 5 zincir çekip ikili trabzanla eksiltme yaptığımız nokta. İkili trabzanımın tepe boşluğuna battım. İlmeğimi aldım. 4'lü trabzan yapıyorum. 4'lü trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde. 5 tane zincir çekiyorum. 3. sırama geçiyorum. 2 defa doluyorum. Hemen dibindeki buradaki noktaya 3'lü trabzan yapıyorum. Eksiltme yapıyoruz. Bakın, birinci eksiltmemi yapmıştım. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 3. sıramdayım. 3 tane zincir çekiyorum. Buraya örnek yapmıyoruz. Sıradaki örneğimizin uç kısmına 3 zincirimi sabitliyorum. Sık iğne olarak sabitledim. 3 zincir çekiyorum. Buraya örneğimi yapıyorum. 3 tane yarım trabzan. Tek seferde boşalttığım 5 zincir. 3. sıramızı bu şekilde
tamamlayalım. Sıramızda 10 tane örneğimiz kaldı. 2 tane eksiltme yaptık. Üçüncü sıramızı tamamladıktan sonra dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramızda yine 10 tane örnek yapıyoruz. Sıramızı tamamlıyoruz. Dönüyoruz ve son örneğimize kadar, bakın buradaki noktaya kadar örüyoruz. Sıramızın başı burası arkadaşlar. 10 tane örneğimi dördüncü sıramızda tamamlayıp geliyorum. Dördüncü sıramın sonuna yaklaştım. Son örneğimi yapıyorum. 10. örneğimi yapıyorum. Evet, 10. örneğimi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Bakın arkadaşlar. 5 tane zincir çekip dibine üçlü trabzan yapmıştım. Üçlü trabzanımın tepe boşluğundan ilmeğimi aldım. 1, 2, 3. Üçlü trabzanımı yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Eksiltme yapmadan ilerliyoruz. 5. sıramdayım. Tığıma ipimi aldım. Örneğimin uç kısmına bakın. Buradaki noktaya batıyorum. İkili trabzan, 3 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi tek seferde boşalttım. 5 zincir. Sıradaki örneğimin tepe boşluğuna zincirimi sabitledim. 2 tane eksiltme yaptım. 2 örnek eksiltme yaptım. Bakın burada yaptığımız gibi sabit örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Yaka açılımını bu şekilde yapıyoruz. Örgümü tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ön parçamızın yapımı bitti. Yakamız bu şekilde. 2 tane örnek eksiltme yaptıktan sonra daha sonra sabit ördüm. Arka parçamda 65 sıra örmüştüm. 65 sıramı tamamladım. Daha sonra diğer yöne geçtim. Yine buradan başlayıp 2 tane örnek eksiltme yaptıktan sonra sabit ördüm. Sıramızın sonunda 6 zincir örnek uçlarına zincirimi sabitledim. İpimi uzun bıraktığım dikişte kullanacağım. Kol yapımına geçelim. Bu dizimizin kolunu yapıyoruz. 13 tane örnek yaptım. Kol uçlarını geniş başladım. Bakın bu şekilde. Genişliğini ölçüyorum. 29 santim. 22. sıramın sonuna kadar ördüm. Yüksekliğini ölçüyorum. 16 santim. 22. sıramın sonundayım. Örnek artırma yapmadan önce artırma yapmak için zemin hazırlıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Buradaki boşluğa üçlü trabzan yapıyorum. Üçlü trabzanlarımızı bol yapmıyoruz. Bir tane ördüm. Bir zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Zincirimin üzerine örüyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Bakın buradaki boşluk 2 tane. 4 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. 2 defa doluyorum. İlk boşluğa bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir ikili trabzan örnek uç kısmına yapıyorum.
3 tane yarım trabzan yapıyorum. Tek seferde boşalttım. 5 zincir. Örnek uç kısmına zincirimi sık iğne olarak sabitledim. Sıramızda yine sabit örüyoruz. Örnek artırma yapmıyoruz. Burada yaptığımız gibi buradaki boşluğu 2 tane olarak yapıyoruz arkadaşlar. Bu tarafta yaptığımız gibi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, her iki yönde de boşlukları ikiye çıkardım ve tekrar döndüm. Bakın buradayım. Bir tane zincir çekiyorum, 2 doluyorum. İlk boşluğa bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir, 2 doluyorum. Sıradaki boşluğa üçlü trabzan yapıyorum. 4 zincir çekip dönüyorum. 2 doladım. İlk boşluğa bir tane üçlü trabzan, bir zincir, örnek uç kısmına ikili trabzan. Yine örneklerimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, diğer yönde de aynı şekilde boşluk sayısını ikiye çıkardım. 2 sıra ördüm. Bakın burada da 2 sıra ördüm. 3. sıramdayım. Bir zincir çekiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. İlk boşluğa bakın. Buradaki noktaya üçlü trabzanımı yaptım. Bir zincir, 2 doluyorum. Sıradaki boşluğa üçlü trabzan. Yine 2 tane boşluğumuz var. 4 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. 2 doluyorum. İlk boşluğa üçlü trabzan, bir zincir, örnek uç kısmına ikili trabzan, örneğimizi yapıyoruz. Buradaki noktaya. Örnek artırma şimdilik yapmıyoruz. Bakın artırma sayımız 1, 2, 3, 4. Diğer yönde de aynı şekilde yapalım. Buraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, her iki tarafta da 4 sıra, bakın 2 tane boşluk oluşturdum. 4 sıra ördüm. Bu tarafta 3 tane yükselteceğiz. Bir zincir çekiyorum, 2 doluyorum. İlk boşluğa bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir, 2 doluyorum. Sıradaki son boşluğa üçlü trabzan, bir zincir, 2 doluyorum. Bakın 2 taneden 3 tane yükseltiyoruz. Zincir üzerine örüyorum. Üçlü trabzanımı ördüm. 4 zincir çekiyorum, dönüyorum. Örnek yapacağız, artırma yapıyoruz. Tığımı bir defa ipimi aldım. İlk üçlü trabzanımın tepe boşluğuna bir ikili trabzan örüyorum. İpimi aldım. Aynı noktaya 3 tane yarım trabzan yapıyoruz. Tığımdaki 4 ilmeğimi tek seferde boşalttım. 5 zincir çekiyorum. Örnek uç kısmına bakın, buradaki noktaya zincirimi sabitliyorum. 3 zincir çekip yine örneğimi yapıyorum. Bakın arkadaşlar, artırmamı yaptım. Kolumuzu genişletiyoruz.
Burada sabit örüyoruz. Bu tarafta örnek artırma yapmıyoruz. 5 sıramızı tamamlıyoruz. Örnek artırma yaptığımız sırayla birlikte 5 sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, sıramızda 13 tane örnekle başlamıştım. Buradaki kenarda bir tane örnek artırma yaptım. 14 tane örneği yükseltmiştim. 5 sıra ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıramın sonundayım. Bu tarafta artırma yapacağız. Bir bu tarafta, bir bu tarafta. Son örneğimi yaptım. Bakın bir zincir çekiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. İlk boşluğa bir üçlü trabzan. Bir zincir, 2 doladım. Sıradaki son boşluğa üçlü trabzan. Bir zincir, 2 doladım. Zincir üzerine üçlü trabzan. Örnek için zemin hazırladık. Buradaki boşluk 3 tane oldu. 4 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Örnek artırma yapıyoruz. Genişletiyoruz kolumuzu. Tığıma ipimi aldım. İlk trabzanımın tepe boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya örnek yapıyoruz arkadaşlar. Aynı noktaya 3 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3. Tek seferde boşaltıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki örneğimizin uç kısmına zincirimi sabitliyorum. 3 zincir çekip yine aynı noktaya 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Örnek yapıyoruz. Beş zincir. Sıramızda ilerliyoruz. Sıramızın sonuna kadar ilerleyelim arkadaşlar. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın burada bir sıra ördüm. Artırma yaptıktan sonra ve burada yine zemin hazırlıyorum. İlk boşluğa bir tane üçlü trabzan, bir zincir, 2 doluyorum. Zincir üzerine üçlü trabzan. Kolunuzu daha fazla genişletmek istemiyorsanız burada yaptığınız gibi sabit örün. Ama genişletmek istiyorsanız, örnek artırmak istiyorsanız önceden burada artırma yaptığınız sıranın sonunda bu şekilde kafes boşluğunu ikiye çıkartın. 4 zincir çekiyorum, dönüyorum. Buradaki artırma sırasını 5 tane yükselttikten sonra burada yeni artırma yapıyoruz. Burada yaptığımız gibi. İstediğiniz genişliğe ulaştıktan sonra daha sonra burada yaptığınız gibi arkadaşlar sabit örüyoruz. Ben 3 tane artırma yapmak istiyorum. 1, 2. 2 tane yaptım. Bir tane daha yapacağım. 5 sıramı tamamladıktan sonra burada bir tane daha artırma yapacağım. Ve daha sonra sabit öreceğim. Kol genişliğini bakın bu şekilde kontrol edin. Evet arkadaşlar, kol uzunluğunu istediğim yüksekliğe ulaşana kadar ördüm. 13 tane örnekle başladım. 14. örneğim burada artırdım. 15. örneğimi burada artırdım. 16. örneğimi burada artırdım. Benim için bu kadar yeterli. Sizler daha fazla artırma yapabilirsiniz veya daha az artırma yapabilirsiniz. Ve daha sonra sabit ördüm. Bakın bu şekilde. Kenarlarda artırma yapmadım. Son sıramın sonundayım. Son örneğimi yapıyorum. Son örneğimi yaptım. Bir zincir. Kenarlarda üçlü trabzan yapıyoruz.
ikili trabzan yaparsak çok zayıf kalıyor arkadaşlar. Biraz sıkı yapıyorum. Üçlü trabzanımı daha dolgun oluyor. Bakın bu şekilde. 2 doluyorum. Son üçlü trabzanımı yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Son olarak üzerine zincir sabitleyeceğiz. Örnek uç kısmına bakın 3 tane zincirimi çektim. Buradaki noktaya zincirimi sık iğne olarak sabitledim. Ve buradaki bakın hemen sıradaki ilmeğimizin tepesine ikinci sık iğnemi yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimi bol çektim. Ve yine örnek ucuna buraya zincirimi sık iğne olarak sabitledim. Yine bakın hemen yanındaki noktaya buraya zincirimi sabitledim. Kol olduğu için kullanırken zorlanabilir. Bu sebepten dolayı 2 tane sık iğne yapıyorum. Arka parçamızda tek sık iğne yaptım. İsterseniz bu şekilde de arka ve ön parçalarınızda bu şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, son sıramı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. İpimizi uzun bırakalım. Dikişte kullanacağız. Kolumun bir tanesini yaptım. Diğerini de yapıp geliyorum. Ve daha sonra dikişimizi yapalım. Kol ucu bu şekilde bakın arkadaşlar. Üst bölümü de bu şekilde. Evet arkadaşlar, kolumun ikinci parçasını da ördüm. Bakın bu şekilde. Bluzumuz 4 parçadan oluşuyor. Dikişimizi yapacağız. Ön ve arka parçamız bakın bu şekilde. Örneğimiz çift yönlü. İstediğiniz yönden dikişinizi yapabilirsiniz. 2 tane yakamızdan bu taraftan 2 tane bu taraftan eksiltme yapmıştım. İşaretleyicilerimi taktım. Bakın buralardan dikişlerimizi yapıyoruz. Bu şekilde dikişlerimizi dikkatli yapalım arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar, omuz dikişlerinin tamamını yaptım. Bakın bu şekilde her iki yönde dikişini yaptım. Kol dikişini yapacağız. Omuzumuzu bu şekilde açıyoruz. ...16 tane örnek yapmıştım. Tam ortası bakın. Buraya işaretleyicimi taktım. Omuz üzerinde dikiş yaptığım noktaya işaretleyicimi bu şekilde taktım. Yerimizi belirliyoruz. Buraya da işaretleyicimi takıyorum. Kayma yapmamak için. Uzun bıraktığım ipim tam buradan dikişime başlıyorum. Öncelikle kolumuzu bedenimize birleştiriyoruz.
Dikişlerimizi sıkı yapmayalım. Esnek kalsın. Bakın, örgümüzün esnekliğinde olsun. Mümkün olduğunca belirgin dikiş yapmayalım. Evet arkadaşlar, her iki tarafın kollarını birleştirdim. Bakın bu şekilde. Buradan sayıp 18. sırama kadar dikişimi yaptım. Buradan sayıp 18. sırama kadar dikişimi yaptım. Aynı sayıda yapın. Kol uçlarından dikişlerimizi yapıyoruz. Buradan başlıyorum. Bakın arkadaşlar, buradan bu şekilde dikişime başladım. Sıramızı takip edelim. Dikişlerinizi mümkün olduğunca muntazam dikin. Sıranızı takip etmezseniz burada kol altında birleşme noktasında bir tarafı uzun bir tarafı kısa kalabilir. Takip edin. Buradan tekrar bu şekilde yan kısmında aynı şekilde dikişinizi yapın. Etek bölümü arkadaşlar, bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar, bluzumun tüm dikişlerini yaptım. Kenarlarda tam olarak dikmedim. Yırtmaç boşluğuna bıraktım. Sizler isterseniz yırtmaç yapmayabilirsiniz. Bu şekilde tam olarak dikebilirsiniz. Dikiş yaptığım yön, iç kısmını çevirmedim. Dikiş yaptığım yön daha güzel. Örneğimiz çift yönlü. İsterseniz diğer yönde kullanabilirsiniz. Kol uçlarına bir sıra sık iğne ördüm. Etek uçlarına da yine aynı şekilde sık iğnemi öreceğim. Sık iğnemi yaptığım tığım farklı arkadaşlar. Biraz daha ince bir tığ kullanıyorum. 2 numara 1.75 milim. Tüm çevresini öreceğiz. Bakın, yırtmaç bulunan noktaları da örüyoruz. Buradan başlıyorum. Bakın, yırtmaç olan noktadan başlıyorum. Buraya ipimi sabitliyorum. Bir tane zincir. Hemen ilerisi bakın, sıkı örmüyoruz. Bir sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Bir ilerisi sık iğne. Bir zincir. Zaman zaman atlıyorum. Sıkı örmüyorum. Kalın olmasın. Bir zincir. Bakın, biraz daha ilerisi sık iğne, bir zincir. Köşeye geldim.
Bakın bu şekilde örüyorum. Örneğimin bulunduğu noktaya geldim. Örneğin içinden alıyorum. Bakın ilmeğimi. Buraya sık iğnemi yaptım. Bir zincir. Atlıyorum hemen dibine değil. Bakın. Zaman zaman atlıyorum. Örgünüzün esnekliğine uygun şekilde yapın. Bir zincir. Bakın burada bir tane atladım. Bir sık iğne. Bir zincir, bir sık iğne. Yine örneğimin içinden aldım. Bu şekilde tüm çevresini örüyoruz. Yırtmaç bölümünün bulunduğu noktalarda aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu bluzumuzun yapımı bitti. Kalıbı geniş bir bluz ördüm. Alanım küçük olduğu için sizlere net olarak gösteremiyorum. Short çekimde 38 beden mankenimizin üzerinde farklı açılardan görebilirsiniz. Kolları uzun bir bluz arkadaşlar. Özellikle uzun yaptım. Bu şekilde elinizin üzerine gelecek şekilde farklı bir havası olsun istedim. Yırtmaçlı bir bluz. Bakın bu şekilde. 38 ve 40 beden için uygun genişlikte. Sizler kendi bedeninize uygun şekilde örebilirsiniz. Tonik şeklinde de örebilirsiniz. Ölçülerini veriyorum. Yüksekliğini ölçüyorum. ...60 santim yükseklikte. Yaka derinliğini ölçüyorum. 22 santim yaka derinliği. Omuz üzeri genişliğini ölçüyorum. 24 santim. Kol genişliğini ölçüyorum. 18 santim. Farklı iplerle örebilirsiniz ama ince iplerden tercih edin. İplerinize uygun tığlar kullanın. Videomu Türkiye, Ankara'dan paylaşıyorum. Sizler hangi ülkeden, hangi ilden izliyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.